Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçekleri yapıyoruz. Dilerseniz bu şekilde sade, dilerseniz bu şekilde yeşil yapraklı olarak yapabilirsiniz. Bunları dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şu anda küçük versiyonunu gösterdim. Elinizde kalan ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu çiçekleri istediğiniz bütün alanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi bunların yapılışına geçebiliriz. Bunu yaparken koton ip kullandım. Bunu yaparken akrilik ip kullandım. Bu çiçekleri istediğiniz ip ve renklerle çalışabilirsiniz. İlk başta bu yeşil yapraklı olanı göstereceğim. Sonrasında da bu düz rengi nasıl yaptım onu göstereceğim. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Çiçek için toplamda 60 zincir gerekli. Bir tane de ekstra çekeceğim ne olur ne olmaz diye. Şimdi toplamda 61 zincir çekerek başlıyorum. Sizlerden ricam arkadaşlar, bu videoları çekmek kolay değil. Videolara destek olmak için bir beğen ve yorum yaparak emeğime destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. 61 zincir çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Şimdi trabzan yapmaya başlıyorum. 8 zincir bırakıyorum. 9. zincirde trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde ilk V trabzanımızı oluşturmuş olduk. Buradan 3 zincir bırakıyorum. 4. zincire trabzan yapmaya başlıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşlukta V trabzan yapıyorum. Bu şekilde V trabzanlar yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. 4. zincire trabzan yapıyoruz. Bir sefer aşağıdan 3 zincir bırakıyoruz. Bir sefer 3 zincir yukarıdan yapıyoruz. 3 zincir tekrar aynı zincire batarak V trabzan yapıyoruz. Aşağıdan 3 zincir bırakıp 4. zincirde trabzan yapmaya başlıyorum. 3 zincir tekrar aynı zincire batarak V trabzanı tamamlıyorum. Bu şekilde aralarda aşağıda 3 zincir bırakarak V trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde V trabzanlar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son V trabzanımı da yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi bir tane zincir arttı. Bunu fazladan yapmıştım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. 3 zincir. Şimdi yeni sıraya yaprak yaparak başlıyorum. Şimdi gülün yaprağını yapıyorum. İlk yaptığımız 3 zincirin orada toplamda 4 trabzan yapıyorum. Çektiğimiz zincirle birlikte 4 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 3 de yapabilirsiniz. Bu iki trabzan arasındaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki boşluğa giderek tekrar bu şekilde yaprak yapıyorum. 4 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 4 trabzan yapıyorum. Ara boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yapraklarımızı tamamlıyoruz. Bu yeşil yapraklardan toplamda 5 tane yapacağım. Şimdi bu yaprakları tamamlayıp geliyorum. Toplamda 5 yaprak yaptım. Şimdi yapraklarımızı yaptıktan sonra çiçeğin ana rengine geçebiliriz. Şimdi bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çiçeği hangi renkte yapmak istiyorsak o renk ipimizi alıyoruz. Bir zincir. Burada aynı sık iğneye battığım yere batarak burada tekrar bir sık iğne yapıyorum. İpimi burada sabitleştiriyorum. Çiçek yapmaya başlıyorum. Şimdi bu çiçeklerde yaptığım ve buradaki yapacağım yapraklar aynı. Sadece yeşil yapraklar için hafif sivri dursun diye bu şekilde yaptım. İlk trabzanı çakma trabzan yapıyorum. 3 tane normal trabzan yapıyorum.
Dördüncüyü üçlü trabzan yapıyorum. Yani 2 defa tığımı sarıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tam ortaya kadar geldik. Bu taraftaki trabzanların aynısını bu tarafa yapıyoruz. 3 normal trabzan. 1 2 3. Sonuncu trabzanı da çakma trabzan yapıyorum. Yaprağımı bitiriyorum. Normal yeşil yapraklarda yaptığım gibi bu ara boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci yaprağa aynı buradaki gibi devam ediyorum. İlkine çakma trabzan, 3 normal trabzan, bir tane üçlü trabzan ortadakinin. Şimdi tam ortaya kadar geldik. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. 3 normal trabzan, bir çakma trabzan, ara boşlukta da bir sık iğne yapıyoruz. Kalan diğer V trabzanlara da bu çiçeğin yapraklarını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 tane normal trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Boşlukta bir iz sürme yaparak bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Bu ipi arkada saklıyorum. Bunu dikerken kırmızı ip kullanmayacağım için bu ipi kesip arkada saklıyorum. Şimdi bu çiçeğimiz dikim aşamasına hazır. Düz olanı da göstermek istiyorum. Başlangıç şekli diğeriyle aynı. Zincirimizi çekiyoruz. Zincir sayısını dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Bunu yaparken zincir kısmı ve şu V trabzanlı kısmı aynı. O aşamaya kadar yapıp geliyorum. Sadece yaprak kısmını göstereceğim. Bunu da yeşilde olduğu gibi taban kısmını hazırladım. Bu kısımlar aynı. Düz olmasını istediğim için direkt bu çiçeğin yapraklarına başlıyorum. Bunda yeşil yaprak detayı eklemiştik. Bunda direkt çiçek başlangıcını göstereceğim. 2 zincir. Burada yaprakta yaptığımız kısmın aynısını yapmaya başlıyoruz. İlk çakma trabzan. 3 normal trabzan, bir tane üçlü trabzan, tekrar 3 ikili trabzan, sonuncusunu bir çakma trabzan yapıyorum. Şimdi yaprağın son aşamasını bitirmek için de bu iki trabzan arasında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yeni yaprağa başlıyorum. Sıradaki V trabzanın ortasına giderek bir çakma trabzan, yani üçünü birlikte, 3 ikili trabzan, 1 2 3, bir tane üçlü trabzan ortada. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonuncu trabzanda bir çakma trabzan yapıyorum. İki trabzan arasında da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün V trabzanların içine yapraklarımızı yapalım. Bunu da sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir, bu yaptığımız zincirin içinde bir iz sürme, bir zincir çek. İpimi uzun kesiyorum. Bunu dikme işleminde kullanabilmek için bunu tek renk yaptık. Şimdi örme kısmı hazır. Şimdi bunları dikme kısmına geçiyoruz. Bunu yeşille dikeceğim için yeşil ip taktım. Bu yapraklı olanı bu çiçek tarafından dikmeye başlayacağım. Bu şekilde sararak başlıyorum. Arada da bir sefer tutturuyorum, açılmasın. Sarmayı iyi sarmamız gerekiyor. Çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan. Arada bir sefer tutturuyorum. Bakın sarıyorum. Bu V trabzanları yaptığımız yerden dikiyoruz. Şimdi burayı yapınca tutturmayacağım. Bu yeşil yaprağın gidişatına bakacağım. Ondan sonra tutturacağım. Denk geliyor mu diye. Hafif sıkmam gerekiyor denk gelmesi için.
Bu şekilde denk geliyor. Ondan sonra dikmeye devam ediyorum. Yapraklar açılmayacak şekilde tutturmaya devam ediyorum. Bütün ipi de bitirmeyeceğim. Bunu nereye dikeceksek oraya da ip kalsın diye. Sonra düğüm atıyorum. Bu iple işiniz yoksa artık bu şekilde geçirerek karşıda ipinizi kesebilirsiniz. Ama bir yere dikmeyi düşünüyorsanız o yüzden ipi bırakabilirsiniz. Aynı şekilde diğerinde yapıyorum. Bunun ipini de uzun bırakmıştım. Bunu da iğneye geçiriyorum. Şimdi ip bunun diğer tarafında, normalde ötekini şu şekilde kendime doğru sararak gelmiştim. Ama bunda ip bu tarafta, bu yüzüne doğru sarıyoruz. Bu şekilde sarma işlemini yapıyoruz. Arada açılmasın diye tutturuyorum. Düz rengi sarması daha kolay. Sara sara gidiyoruz. Bunu son aşamada da dikebilirsiniz. Daha iyi sonuç alabilmek için, ama ben çiçek bozulmasın diye tutturuyorum. Bunu en sonda da dikebilirsiniz. Bu şekilde sararak devam ediyorum. Dediğim gibi gülü böyle komple sardıktan sonra, istediğiniz sonucu aldıktan sonra da dikebilirsiniz. Ara ara da tutturabilirsiniz. Şimdi sırasıyla bu çiçeği de dikiyorum. Yaprakların bozulmaması için bütün katlardan diktiğimizden emin olalım. Düğümümü atıyorum. İpimi kesmiyorum. Bunu kullanmak istediğim yerde kullanmak için. Çiçeklerin yapılışı bu kadar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolara beğen ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoların daha çok kişilere erişmesi için sizlerin beğen ve yorumlarına ihtiyacımız var. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.